Merhaba gezginler, ben Skip Guide. Bugün sizi Birleşik Krallık, İngiltere, Londra'nın kalbine, City of London bölgesindeki St. Paul's Cathedral'e götürüyorum. Kubbeyi ilk gördüğünüz an, işte Londra dedirten o silüettir. Bu. Peki neden bu kadar özel? Çünkü hem mimarlık tarihi hem de şehir hafızası için bir dönüm noktasıdır. Christopher Wren'in barok dehası, savaşın en karanlık gecelerinde bile umut sembolüne dönüşmüştür. Sizce bir katedral sadece bir ibadethane midir yoksa bir şehrin kalp atışı mı? Burada ikisi de. St. Paul's nedir? Kim tarafından yapıldı ve neden önemli? 17. yüzyılın sonunda Büyük Londra yangınından sonra kentin baş katedrali küllerinden yeniden doğdu. Görevi alan kişi, bilim insanı, mühendis ve mimar kimliğiyle Sir Christopher Wren'di. Bugün gördüğümüz yapı 1675 ile 1710 arasında inşa edildi. Wren'in tasarladığı dev kubbe 111 metreye yükselir ve İngiliz baroğunun en güçlü ifadesidir. Kubbenin içindeki 8 sahnede ressam Sir James Thornhill, Aziz Pavlus'un hayatından bölümleri tek renkli betimlerle anlattı. Yukarı baktığınızda bu hikayeler mimarinin içine sinmiş halde sizi karşılar. Neredeyiz? Nasıl ulaşılır? Yakınında ne var? St. Paul's, City of London'daki Ludgate Hill üzerinde, kentin en yüksek noktasında yer alır. En yakın, yeraltı durağı Central hattındaki St. Paul's istasyonudur. Blackfriars, Cannon Street ve City Thameslink istasyonlarına yürüyerek ulaşılır. Thames Nehri'ne indiğinizde, Millennium Bridge üstünden karşıya geçerek Tate Modern'e yürüyebilirsiniz. Bir başka harika nokta, katedralin kuzeyindeki Paternoster Square. Ayrıca One New Change'in çatı terası, kubbeyi kadraja almak için güzel bir panoramik bakış sunar. Ne zaman gidilmeli? Seyir amaçlı ziyaretler pazar günü hariç, pazartesiden cumartesiye yapılır. Pazar günleri katedral yalnızca ibadete açıktır. Kalabalığı azaltmak için sabah açılışa yakın saatleri veya öğleden sonra geç saatleri öneririm. Akşamüstü gün batımında Millennium Bridge üzerinden bakış çok etkileyicidir. Müzikal ve manevi bir deneyim arayanlara ise her gün saat 17'de, pazar günleri saat 15'te düzenlenen ücretsiz koro, akşam duasını özellikle tavsiye ederim. Sessizlik, mimari ve müzik aynı anda nasıl konuşur diye soruyorsanız, cevabı orada. Ne kadar süre ayırmalı? Kubbe tırmanışı dahil, hızlı bir tur için 2 saate yakın bir zaman ayırın. Daha derinlemesine bir keşif, kubbenin tüm galerileri, kript, koro bölümü ve anıtları sindire sindire gezmekle birlikte 3 saati bulabilir. Eşlikli bir tur veya özel bir triforium turu planlıyorsanız, üzerine fazladan 1 saat daha ekleyin. Nasıl gezilmeli? Bilet gerekir mi? Evet, seyir amaçlı giriş için bilet gerekir, çevrim içi bilet almak genellikle daha hızlıdır. Yetişkin bileti güncel olarak 26 sterlin, çocuk biletleri 10 sterlin civarındadır. Aile, öğrenci ve 65 yaş üstü indirimleri bulunur. Pazar günleri seyir ziyareti yoktur. Buna karşılık belirli pazar günleri, Dome Sundays adıyla, yalnız kubbe tırmanışına yönelik biletler sunulur. Ziyaret öncesi, resmi sitede güncel saatleri ve bilet türlerini kontrol etmenizi öneririm. Büyük çantalar kabul edilmez. Emanet dolabı yoktur. Az ve hafif eşya ile gelin. Fotoğraf çekimi, hizmet saatleri dışında ve flaşsız olarak serbesttir. Video çekimi, tripod ve selfie çubuğu yasaktır. Fısıltı galerisinde güvenlik nedeniyle fotoğraf çekilmez. Yanınıza ne alınmalı, rehberli mi bireysel? Rahat ayakkabı şart. Yazın su şişesi ve güneş koruması, kışın rüzgara dayanıklı bir üst kat faydalı olur. Multimedya sesli rehber biletinize dahildir, bireysel gezide de epey doyurucudur. Ancak mimari ve tarih ayrıntılarını sevenler için katedralin rehberli turları ve zaman zaman açılan triforium turu benzersiz ayrıntılar sunar. Ne görülmeli, nerede durup fotoğraf çekmeli? Ön cephedeki ikiz kuleler ve Büyük Batı, kapısından içeri adım atınca yükselen nef, mermeri ve ışığıyla sizi sarar. Kubbe eteklerindeki fısıltı galerisine 259 basamak, dıştaki taş galeriye 378 basamak, en tepedeki altın galeriye toplam 528 basamakla ulaşırsınız. Şehrin manzarası ödülünüzdür. İç kubbede Thornhill'in 8 sahnesine ve kasnağın nişlerindeki figürlere dikkat edin. Kripte indiğinizde ulusal tarih adeta önünüzden akıp gider.
Amiral Nelson'ın ve Wellington Dükü'nün mezarları, Christopher Wren'in anıt yazısı Si Monumentum Requiris, Circumspice. Yani, eğer anıtını arıyorsan etrafına bak cümlesiyle sizi selamlar. Koro kısmında, mozaikleri ve Amerikan anıt şapelini görmeden çıkmayın. Triforium turuna denk gelirseniz, filmlerde de ünlenen geometrik merdiven ve katedral kütüphanesi, yukarıdan nef manzarası ile birlikte turun yıldızlarıdır. Dışarıda ise, Millennium Bridge ekseninden kubbeyi kadraja almak fotoğrafçılar için klasik bir görevdir. Neden görülmeli? Çünkü St. Paul's yalnız taş değil, hafızadır. 1940 yılının Aralık gecesinde, Blitz sırasında çekilen St. Paul's Survives fotoğrafı, alevler içindeki şehirde dimdik duran kubbeyi gösterir ve bir ulusun moralini ayağa kaldırır. Katedrali koruyan St. Paul's Watch adlı gönüllüler, çatıdaki yangın bombalarını söndürerek yapının ayakta kalmasını sağladı. Bugün de bu cesur insanlara adanmış bir açık hava sergisiyle o miras hatırlatılıyor. Bu hikayeyi bilerek kubbeye baktığınızda, taşın da bir kalbi olduğunu hissedeceksiniz. Halk inanışları ve küçük sırlar derseniz, kubbeye 528 basamak ve katedral yüksekliğinin yılın günleri kadar 365 ayak olduğu sayılar üzerinden anlatılan bir sayı hikayesi kültürü vardır. Bu sonuncusu sıkça dile getirilir. Wren'in astronomiye merakıyla bağ kuranlar da olur. Fısıltı galerisinde duvara yaslanıp çok kısık bir sesle konuştuğunuzda, sesin karşı tarafa taşınması ise fiziksel bir mucize gibi hissedilir. Akustiğin sihridir. Peki bunu deneyen ilk siz mi olacaksınız, yoksa bir sonraki ziyaretinize mi saklayacaksınız? Kimler için uygun erişim durumu nasıl? Katedral zemini ve kripte asansörle engelsiz erişim mümkündür. Koro bölümüne küçük bir platform asansörüyle ulaşılır. Ancak kubbe galerilerine asansör yoktur. Tırmanış yalnızca merdivenle yapılır ve dar bölümlerde yorucu olabilir. Küçük çocuklarla, bebek arabasıyla veya diz omuz, hassasiyeti olanlarla kubbe tırmanışı yerine zemin ve kripti odağı almak daha konforlu olur. Sessiz bir ibadet anı yaşamak isteyenler için ücretsiz koro akşam duası ideal bir seçenektir. Pratik ritüeller. İçeride video çekimi yok, flash yok, tripod yok. Fısıltı galerisinde güvenlik nedeniyle fotoğraf yok. Büyük çanta kabul edilmiyor, emanet yok. Su ve küçük bir sırt çantası en iyisi. Seyir saatleri dışında, özellikle pazar günü, katedral ibadet içindir. Turistik gezi için kapalıdır. Bu kurallar mekanın saygısını ve herkesin deneyimini korumak içindir. Kısa bir tarih özeti, akılda kalsın. Orta Çağ'daki eski katedral yangında yok oldu. Wren'in projesiyle bugünkü katedral yükseldi. Kubbenin içi Thornhill'in sahneleriyle bir resim tiyatrosu gibidir. Kripte indiğinizde Nelson ve Wellington'un hikayeleri, Wren'in anıtım etrafındadır mesajıyla birleşir. İkinci Dünya Savaşı'nda katedralin ayakta kalması, gönüllülerin ve itfaiyenin kahramanlığıyla mümkün oldu. Bir şehir nasıl toparlanır sorusunun cevabını bu taşların arasında bulursunuz. Eğer daha da içerisi diyorsanız zaman zaman açılan Triforium turunu araştırın. Kütüphane, büyük model ve geometrik merdiven yakın planı ile unutulmazdır. Ancak çok merdiven içerdiğini, tur boyunca oturma imkanının sınırlı olduğunu unutmayın. Kapanışa gelirken kendinize şu soruyu sorun. Bu kubbe, sizin hayatınızda hangi anıyı çerçeveleyecek? Belki taş merdivenlerde nefes nefese bir tırmanış. Belki koro sesleri eşliğinde kapanan gözleriniz. Belki de Millennium Bridge üstünde, gün batımında yakaladığınız o kare. Ne olursa olsun, St. Paul's sizi bekliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Skip Guide. Bu sesli geziler hoşunuza gidiyorsa kanalı takip etmeyi unutmayın. Sıradaki durak neresi olsun birlikte karar verelim. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.